Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Serin yaz akşamlarında, ilkbahar, sonbahar aylarında hafif üşüdüğümüzde biraz sıcak tutacak, biraz tabii ki çünkü delikli, yazlık bir sıcak aylar için bir bluz. Şimdi ben bunun yarısını ördüm. Diğer yarısını videoda birlikte çalışacağız. Önden açık hırka şeklinde bir giysi değil, bildiğimiz normal bir bluz. Şu kısımdan bir tane daha ördüğümüzde karşılıklı gelecek. Ve çok güzel bir görüntü oluşturuyor yan yana geldiği zaman. Şimdi bundan pek bir şey anlamayabilirsiniz. Şöyle çizgi olarak da göstermeye çalışayım. Böyle iki tane parça. Duruş bu şekilde. Biz bir kısmını ördük. Şimdi diğerini öreceğiz. Şu desenler bende 9 tane. 4 numara tığ kullanıyorum. 4 milimetre tığ. Koton ip kullanıyorum. Şöyle göstereyim. İnci koton. Ben bu ipleri çok kullanıyorum. %80 pamuk. %20 diğer fiberler diyor. Bu ipi kullandım ve sert görünümü olmasına rağmen örünce çok yumuşacık bir örgü oluşuyor. Tabii ki alize koton gold'la da örebilirsiniz. Onunla da çok güzel olur. Hatta bu iplerden daha hafif olur. Bunlar biraz daha ağır oluyor. Diğer o dediğim alize koton gold daha hafif olur. Şimdi devam edelim. Burada şu yelpaze gibi görünen, istiridye gibi görünen modeller 4 numara iple, 4 numara tığ ve bu iple 9 tane oluyor. Altıncısı tam omuza geliyor. Şurada bir, iki, üç, dört. Sonrasında şurada üçüncüden sonra yaka başlıyor. Beşincisi tam omuza geliyor. Şuradaki. Burada da 4 tane, burada da 4 tane, toplam 9 tane dilim var. Farklı iple, farklı tığla örerseniz, yani küçük olursa desen fazlalaştırabiliyoruz. Yalnız tam omuzdaki bu şekilde durması gerekiyor. Şu görüntüyü şimdi bozarsak, bir tane arttırırsak, eğer bir desen arttırırsak böyle gelir. Yani 10 tane desen olur. 5'i bir tarafta, 5'i bir tarafta olur. Şurada olmaması lazım. Yani şu şekilde olmaması lazım. Mutlaka bir tane desenin omuzu bu şekilde kaplaması gerekiyor. O yüzden arttırmamızı şu 20 ilmek üzerinden, şu desen 20 zincir diyelim. Her birine 20 zincir düşünürsek zaten tamamı 180 zincirden oluşuyor. 180 tane zincir çekeceğiz. 180 tane zincirin üzerine de 180 tane sık iğne öreceğiz. Deseni arttırdığımızda bir tane arttıramıyoruz. Hem bu tarafa hem bu tarafa birer tane, yani 20-20-40 ilmek zincir daha fazla çekeceğiz. 1, 2, 3, 4 ise burası 5 olacak ama bu şekil burada sabit kalacak. 5, 5, 10. Bir de omuzdaki şu 11. Yani 9'du, 11 olacak desen sayısı. Arttırırsanız eğer. Yani daha ince iple örerseniz ya da örgü elinizden daha küçük çıkıyorsa bu şekilde 2 desen arttırarak buradaki deseni omuzda sabit bırakarak büyütebilirsiniz. Zaten enine doğru öreceğimiz için buraları istediğiniz kadar genişletebilirsiniz. Kolu da, bedeni de gene sizin örerken daraltıp genişletecek
gibi kolaylıklar sağlayan örgüleri seçmeye çalışıyorum. Gene bu da onlardan biri. Bu bluzu ben kendime örüyorum. O yüzden de biraz uzun olsun istedim. 60 santim. Şöyle bluz değil de tunik olsun. Böyle taytların üzerine falan da çok güzel duracağını düşünüyorum. Hatta dediğim gibi 20 zincir her bir desen için kullanıyoruz. 20-20 40 zincir fazla çekerek daha da uzatabiliriz. Aynı ölçüyü yakalasanız da yani 4 numara tığ ve aynı iple gene bu kadar ölçüde bluzu örseniz bile gene arttırmanızı yapabilirsiniz. Çünkü bu deniz elbisesi için de çok ideal bir model. Diz altına kadar hatta bileğe kadar bile örebilirsiniz. Bence değerlendirilmesi gereken, deniz elbisesi olarak da değerlendirilmesi gereken bir model. Bunu nasıl yapacağız? Elimiz ne kadar çıkartıyor? Bu 9 tane desene kurarsak 180 ilmek zincir atarak kaç santime ulaşacağız? Bunu öğrenmek için önce zinciri çekeceğiz. Bol bol çekeceğiz ama sakın sıkı sıkı bir zincir çekmeyin. Bol bol zincir çekiyoruz. Sonra ölçüyoruz. Kaç santim geliyor? Gene örerken de bol bol öreceğiz. Böyle sıkı sıkı örmeyin. Bu sıkı bir örgüyü kaldırmaz. Bu gevşek, ipi kendi haline bırakarak örülmesi gereken bir model. Dediğim gibi tekrarlayayım. Bazen işte videoyu atlatarak bakıyorsunuz. Başka ipler söylüyorum arada. Alize, koton, gold'la da çok güzel bir model çıkabilir. Onunla değerlendirebilirsiniz. Ya da öyle hafif ama kalın iplerle de çok güzel örgüler olabilir. Şimdi diğer parçayı örüyorum. Gene 180 zincir çekiyorum. Üzerine 180 tane sık iğne örüyorum. Bir ilmeği sıkıştırdıktan sonra bol bol, hiç sıkmadan, çok bol bırakarak 180 zinciri örmeye başladım. ...180 zinciri ördüm. Şimdi bluz 60 santimdi. Tabii ki yarısı. 60-60 120 santim. Burada da 120 santim zincirim var. Şimdi bu 180, tam 180 tane zincir var. Bir tane fazla çekiyorum. Sonrasında ikinci zincire 1 2 sık iğne. Her zincirin üzerine bir sık iğne örüyoruz. Bol bol örüyoruz. Hiç sıkmadan. Dökümlü, tiril tiril bir örgü olması için sıkmadan bol bir şekilde ipi kendi haline bırakıyoruz. Sıranın sonuna kadar, zincirin sonuna kadar 120 tane sık iğne örüyorum. Sıranın sonuna geldim. Şimdi dönüyorum. 1 2 zincir üzerine doluyorum ve aynı ilmeğin içerisine ilk ilmeğin içerisine bir trabzan örüyorum. İlk ilmeğimiz trabzan. Şurada 2 zincir çıkış zincirimiz. Şu kenarlar biraz daha tok dursun diye bu ilmekler iyi oluyor. Hani direkt zincirle de çıkabiliriz. Fakat şuraya 2 zincir çekip trabzan örmemiz burada bir kalınlık yaratıyor. Şu kısım. Böyle ilerleyeceğiz çünkü. Buralara birazcık takviye örgü oluyor bu şekilde ilmekler. Şimdi
örgümüze devam ediyoruz. 1 2 3 zincir doluyorum. 1 2 3 değil, dördüncüye. 1 2 3 doluyorum. 1 2 3 değil, dördüncüye. 1 2 3 zincir, 1 2 3 ilmek atlıyorum, dördüncüye. Şuradaki iri kafesleri örüyoruz. Sırayı tamamlıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir örgüyü çeviriyorum. Kafeslerin şu 3 zincirinin tam ortasına sabitliyoruz. İsterseniz boşluğa da bu şekilde de örebilirsiniz ama ben bu büyük boşluklarda ilmeğin sağa sola oynamasını istemiyorum. O yüzden şuradaki 3 zincirin ortasına sabitliyorum. 3 zincir, gene ortadaki zincire, dediğim gibi ortaya şu şekilde de batabilirsiniz. Sorun değil. Bu benim tercihim, bu şekilde örmek. Şimdi şu boşluğa 1 2 3. boşluğa 8 ikili trabzan örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 5 zincirle döndük. Ortadaki zincire sık iğne, 3 zincirle gene ortadaki zincire bir sık iğne. Sonrasında 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane ikili trabzan ördük. Sonra diğer kafesin üzerine sık iğne ile bağladık. 1 2 3 zincir, gene ortadaki zincirin üzerine bir sık iğne. 1 2 3 gene ortaya 1 2 3 bir tane daha, şu 8 trabzanı bağladıktan sonra 1 2 3 tane boşluk örüyoruz ve sonrasına gene 8 trabzan. 8 trabzandan sonra gene ortaya sık iğne ile bağlıyorum. 1 2 3 zincir, gene ortaya 1 2 3 ortaya 1 tane daha, bir 2 3 boşluk, 8 trabzan bağlıyoruz. 1 2 3 boşluk. Şimdi gene
8 trabzan. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Sıra sonuna geldim. 3 zincir, gene orta zincire bir sık iğne, 2 zincir doluyorum. Şu araya bir trabzanla sırayı bitiriyorum. Şimdi 1 2 çeviriyorum örgüyü. Aynı ilmeğin içerisine bir sık iğne. 1 2 3 zincir, gene ortaya 3 zincirlik boşluğun ortasına bir sık iğne, bir zincir. Şimdi bu 8 tane trabzanın her birinin üzerine tekrar trabzan ama aralara bir zincir. Bir zincir, bir trabzan, bir zincir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bir zincir, gene ortaya bir sık iğne, bir, iki, üç zincir, ortaya bir, iki, üç zincir, tekrar ortaya, arada 3 tane boşluk vardı. Şimdi 2 tane kaldı. Çünkü yelpaze sürekli büyüyor. Bir zincir, gene 8 trabzana bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan örüyoruz. Arada bir ve 2 tane boşluğumuz var. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bir zincir, boşluğa ortadaki zincire bir sık iğne, 1 2 3 zincir. Şurada zincirle döndüğümüz boşluğun başlangıcındaki birinci zinciri atlıyoruz. İkincisine bir sık iğne. Bir, iki, üç, dört, 5 zincir. Örgüyü döndürüyorum. Bir üst sırası için. Şurada 3 zincir çekip boşluk yaptığımız gene ortasına, yani orta zincirine bir sık iğne. Bir 3 zincirle sık iğne örüyoruz. Bir sıra üstü örerken 5 zincirle ilk boşluğa ördüğümüz en son boşluğa batıyoruz. Bu yandaki ilmekler hep bu şekilde ilerliyor. Sonrasında bir zincir, buradaki trabzanların üzerine bir trabzan, bir tane araya bir trabzanın üzerine bir araya boşluğa, yani 15 trabzan örüyoruz bu şekilde.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 trabzandan sonra bir zincir, gene boşluğa bir sık iğne ile örüyoruz. 3 zincir, gene boşluğa bir sık iğne. Buradaki 1 2 3 boşluk vardı. Sonra 2 tane, şimdi bir taneye düştü. İstiridye ya da yelpaze deseni büyürken aradaki boşluklar küçülüyor. Bir zincir, gene 15 trabzanı bir trabzana bir boşluğa şeklinde sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonunda trabzanlardan sonra bir zincir, boşluk orta zincire bir sık iğne, 2 zincir, başlangıç ilmeğin içerisine bir trabzan. Örgüyü çeviriyorum. Bir zincir, hemen trabzanın üzerine ilmeğin altına bir tane sık iğne örüyorum. Bir zincir. Şimdi trabzana geldim. Motifin başlangıcına bir trabzan, bir iki zincir, bir tane ilmeği atlıyorum, diğerine bir trabzan, 2 zincir, bir tane örmeden atlıyorum, diğerine trabzan, 2 zincir, diğerine. Motifi bu şekilde bitirelim. Motifteki son trabzana bir trabzan örüyorum. Bir zincir, ortada bir boşluk vardı. Ortadaki zincire gene bir çift kat alalım, şöyle delikli olmasın. Bir sık iğne, gene bir zincir ve diğer motifin ilk trabzanına 2 zincir, bir tane örmeden diğerine 2 zincir, diğerine. Modeli bu şekilde sıra sonuna kadar örmeye devam ediyoruz. Motifin son trabzanını örüyoruz. 2 zincir, bir atlıyoruz diğerine, yani son trabzana bir trabzan, bir zincir, son boşluktaki bir değil ikinci zincire bir sık iğne ile bağlıyoruz. Bir zincir çeviriyorum. Hemen son battığımız sık iğnenin üzerine bir sık iğne ördüm. 1 2 3 zincir, hemen dibindeki başlayan boşluğa bir sık iğne. Yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 zincir, aynı boşluğa yandaki boşluğa geçiyorum. 1 2 3 zincir, tekrar yandaki boşluğa 1 2 3 zincir, aynı boşluğa bir sık iğne. Her boşluğun içerisine bir sık iğne, 3 zincir, bir sık iğne örerek motifin sonuna kadar geliyoruz. 8 tane ördük.
Motifin ortasında motif bittikten sonra bağlayıp tekrar motife başladığımız noktada iki yanda şey var, boşluk var. O boşluğu da gene aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Boşluğa geçiyoruz. Bir sık iğne, 1 2 3 zincir, diğer boşluğa bir sık iğne. Bu şekilde iki motifi bağladık. Gene yan tarafa boşluğa 1 2 3, yandaki boşluğa 1 2 3, aynı boşluğa tekrar bir yana, ortayı da bu şekilde örerek sırayı bitiriyoruz. Şurası ortasıydı. 1 2 3 4 5 6 7 tane ördükten sonra diğer motifin ortasına geldik. Şuradaki boşluğa bir sık iğne ördüm. 3 zincir, diğer boşluğa yine bir sık iğne. Ortayı gene bu şekilde ördüm. Yan boşluğa geçiyorum. 3 zincir, bir sık iğne olarak örgüyü tekrarlayarak devam ediyorum. Sıra sonunda motifin son örgüsünü ördükten sonra bir sık iğne, son boşluğa 1 2 3 zincir, son ilmeğe de bir sık iğne olarak sırayı bitiriyoruz. Evet, sıraya 8 zincirle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Çeviriyorum örgüyü. Şu kısmı örmüyorum. Aradaki olan bu. Şurada da bir boşluk var. Bu ikisini atlayıp diğerine bir yarım trabzan örüyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 zincir. Buna değil, diğerine bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Gene yarım trabzan. 1 2 3 4 5 zincir. En düşükte kalan ilmeğin içerisine 2 kere doluyorum. Bir tane atlayıp diğerine 1 2 üçlü trabzan örüyorum. En yüksekte kalana sık iğne, yanlara aşağı indikçe 2 tane yarım trabzan ve en düşükte kalan ilmeğin yani ortasına, şu iki motifin ortasına da üçlü trabzan örüyoruz. Burada düz bir zemin oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 zincir, bir taneyi atlayıp diğerine doluyorum, yarım trabzan. Şimdi şurada en tepe noktasına sık iğne, 1 2 3 4 5, bir 2 3 4 5. Şimdi biraz desenin aşağısına doğru iniyoruz. Bu sefer yarım trabzan. Şimdi en aşağıdaki noktaya üçlü trabzan öreceğiz. 1 2 3
4, 5. 2 kere doluyorum. 1, 2, 3. En alçakta kalan yerlere üçlü trabzan. Çıktıkça bir yarım trabzan, bir sık iğne, yarım trabzan ve üçlü trabzan. Sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Sırayı 1, 2, 3, 4, 5 zincir, 2 kere doluyorum. 1, 2, üçlü trabzanla bitiriyorum. Sıraya 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek başlıyoruz. Ben şimdi gene zincirin şuradaki 5 zincirin ortasına bir sık iğne, 1, 2, 3, aynı noktaya, aynı ilmeğin içerisine bir sık iğne daha. Şimdi artık file bölümünü, file görünümlü bölümü örmeye başladık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirin ortasına 1, 2, 3 zincir, aynı ilmeğin içerisine bir sık iğne daha. Motif örgüsü bitti. Bu son sırasıydı. Bunun üzerine bu şekilde file örgü örerek devam edeceğiz. Ben şu 5 zincirin ortasındaki zincirin içerisine batarak örmeyi tercih ettim. Denedim. Şöyle boşluğa batarak örersek örnek yani model kabalaşıyor. Örgü kalınlaşıyor. Gerçekten baya bir kaba örgü oluştu. Ama zincirin içine batarak örersek çok güzel, ince ve deseni çok ortaya çıkartan net bir şekilde deseni görebiliyorsunuz. Öteki türlü boşluğa batarak ördüğümüzde örgüyü çok kalınlaştırıyoruz. Bir de çok karışık görünüyor. Gerçekten bayağı fark ediyor. Hani bir batış şekli bu kadar mı değiştirir? Değiştiriyor gerçekten. Hatta deneyip görebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Ama örmesi kolay. Şöyle boşluğa batıp 1, 2, 3 zincir. Gene aynı boşluğa batıp bu şekilde de örebilirsiniz. Ben bunu tercih etmedim. Bu çok daha güzel. Deseni çok net bir şekilde görüyoruz böyle ördüğümüzde. Bu çok kabalaştırıyor ve karışık gösteriyor deseni. O yüzden ben bunu sevmedim. Denedim çünkü. Sevmediğim bir şeyi de öremiyorum. O yüzden modelleri ben genelde bilinen modelleri bile kendi görüşüme göre değiştiriyorum. Hangisi hoşuma gidiyorsa o şekilde değiştiriyorum. Zincire battım. 1, 2, 3 zincir. Aynı ilmeğin içerisine bir ilmek sık iğne daha. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tam ortadaki zincire 1, 2, 3. Alışana kadar bu ortadaki zincire batmak size zaman kaybettirebilir örerken. Sonradan eliniz alışıyor. Tabii ki boşluğa batarak örmek çok daha kolay. Ama isterseniz öyle örün, isterseniz böyle örün. Bu da kaybettiğiniz zamana değecek bir görüntü oluşturuyor. Örgü çok düz oluyor, kabartısız ve çok net gözüküyor gerçekten. Ben sırayı bu şekilde devam ediyorum. Sıranın sonunda son boşluğa 1, 2, 3. zincire 1, 2,
3 zincir, aynı zincirin içerisine 1 2 zincir, 1 2 3, dördüncü zincire bir trabzan. Bir, iki, üç, dört, 5 zincir, örgüyü çeviriyorum. Bu desenden sonraki boşluğa ben zincirin ortasına batıyorum. Siz hangisini tercih ederseniz, isterseniz boşluğa, isterseniz benim gibi zincire. 1 2 3 zincir, aynı ilmeğin içerisine 1 2 3 4 5 zincir, diğer boşluğa 1 2 3 zincir, aynı ilmeğin içerisine bir sık iğne. Bir, iki, üç, dört, 5 zincir, bir, iki, üç zincir, aynı ilmeğin içerisine bir sık iğne. Görüntü bu şekilde oluşuyor. Sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Diğer parçasını da ördüm. Bir fikir vermesi açısından ölçü vereyim. 23 santim. Bir parçayı 23 santim. 23 de diğeri. Biraz bol salaş dursun istedim. Hatta daha da bol yapabilirdim. Bu modele bol salaş görünüm yakışıyor gerçekten. Siz de isterseniz böyle salaş bol görünümü de yapabilirsiniz. Ya da biraz bedene oturan model isterseniz daha darını yaparsınız. Tamamen sizin zevkinize bağlı. Şimdi kol içinde ortalama 30 santim yeter diye düşünüyorum. 31 buçuk olmuş. Şöyle. Tabi beden bol tutunca biraz da kolunda bol tuttum. Çok hafif. 25-30 santim normalde yetiyor. Ama tabi salaş bir görünüm olacağını düşünerek biraz da paylı yaparsanız güzel olur. Tabi sizin zevkinize kalmış. Bedene çok iyi oturan, tam oturan bir bluz da örebilirsiniz. Benimki tunik, biraz uzunca ve salaş görünümlü olacak. Şimdi ben hemen kol örgüsüne başlayayım. Burada gördüğümüz başlarken birkaç sırasını göstermiştim. Bitişi ve başlangıcı. Aynı örneği, şu file örneğine modelini burada da örüyoruz. İpi bağlıyorum. Ölçü alıyorsunuz tam ortasından. Yani kol ölçüsünü aldıktan sonra her iki tarafta da aynı santimde aynı model kalması gerekiyor. Şöyle şuraları sayarak alabilirsiniz ölçüyü. Her iki tarafta desenlerin sayısı aynı olmalı. Şöyle ikiye katladığımızda koltuk altı ve omuz arası 22 santim. 21,5-22 santim. Şöyle bir ölçüde almışım işareti. 20-25 santim zaten normali. Yani en küçük beden 20 santim yetiyorsa ondan sonrakilerde
bedene göre daha fazla yapabilirsiniz ölçüsünü. Tamamen hangi beden giyiyorsunuz ya da kol ölçünüz nedir? Önce kolunuzu ölçeceksiniz çünkü bu konfeksiyon değil. Tek tek ölçerek yapıyoruz. Kol en geniş yerinden kolunuzu ölçüyorsunuz. Ona göre işareti alıyorsunuz. Buradaki gördüğümüz file örgüyü örmeye başlayacağız şimdi. Şuna dikkat edelim. İpi en son burada kesmiştik. Burada bitmişti. Bu tarafa doğru öreceğiz. Ona dikkat edelim. İpi taktım ve böyle örüyorum. Çünkü bir gidiyoruz, bir geliyoruz. Buralarda bir ters bir yüz, bir ters bir yüz görünüm oluşuyor. Bu örüntüyü de bozmamamız gerekiyor. O yüzden ipi burada bitirdik. Yani kestik. Eğer kesmeseydik böyle örecektik. Aynı şekilde şimdi böyle örüyoruz. Bu görüntünün devamlılığı açısından. Şöyle bir ilmek alıyorum bağladığım ipten. 3. Önce bir sık iğne alalım. Biraz dokusunu kalınlaştıralım örgünün. Sonra 1, 2, 3, 4, 5. Burayı aynen şu kenarları ördüğümüz gibi. Tam ortaya batıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Aynı ilmeğin içerisine 1, 2, 3, 4, 5 ortaya 1, 2, 3, 4, 5. İşaretlediğim yere kadar böyle örüyorum. İşaretli ilmeğe kadar geldim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Son desenin üzerinden de atlayıp şöyle işaretli olan boşluğa geldim. Bir sık iğne ile. Buradan dönüşümüz gene bu kısmı örerken yaptığımız gibi şu kenarlarda birer tane sık iğne örmeden geçmiyorduk. Gene öyle örerim. Çünkü örgüye yükselti veriyor. Mesafe kazandırıyor. 5 zincir çektik. Sık iğnemizi ördük. Bir zincir. Biraz örgüyü yükseltiyoruz. Dibine bir tane sık iğne. Şimdi zincirleri çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Burada yaptığımız bir zincir çekip tekrar dibine bir sık iğne örmemiz örgüyü genişletiyor. Ve güzel bir dağılım oluyor. Bu model şöyle açılıyor. Şu şekilde değil, bu şekilde daha güzel duruyor. Şuradaki o bir sık iğnenin verdiği yükseltiyle güzel bir görünüm alıyor model. Ön tarafta da aynı çalışmayı yapmıştık. Böyle bu şekilde açık açık duruyor. File görünümü kazanıyor. Yoksa o sık iğneyi yapmadan direkt zincirlerle dönersek hem kenar kısmı zayıf kalıyor hem de bu şekilde duruyor. Biraz şöyle açık olması gerekiyor. 5 zincir çektim. Ortaya az önce çektiğim 5 zincirin üzerine boşluğa 1, 2, 3 aynı boşluğun içerisine bu şekilde örgülerle 5 devam ediyoruz. Gene yandaki boşluğun ilmeğine 1, 2, 3 aynı ilmeğin içerisine diğer sıraya kadar devam ediyorum.
İpi bağladığımız noktadayız. Şurası başlangıcımız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ortaya sık iğne. Bir zincirle dönüyoruz. O zincirin hemen dibine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Son çektiğimiz şuradaki 5 zincirin ortasına batıyoruz. 1, 2, 3. Bağladığımız nokta burası. Bu şekilde kolu örmeye başladık. Bu sıraları tekrar ederek istediğiniz uzunlukta kolu örebilirsiniz. Fakir kol da yapabilirsiniz. Bileğe kadar uzanan bir kol da yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize bağlı. Şimdi parçaları birbirine birleştireceğiz. Ben bir tarafı dikerek birleştirdim. Şimdi diğer tarafı bunu farklı bir şekilde de örebilirsiniz. Ben her iki parçayı da ayrı ayrı örerek yapmayı tercih ettim. Bunu ördükten sonra bir tanesini şuradan ipi takıp sık iğne örerek, sadece sık iğne örerek şurada birleştirdim. Şuraya kadar, yani yakanın birleştiği, en son birleştiği yer ve yakanın başladığı yere kadar sık iğne örerek gelip sonrasında şu açıklığı sadece zincir çekerek, yani şurada ve şuraya kadar, sırtın bağlandığı yere kadar şu bölümü zincir çekerek örebiliyoruz. Ne kadar ilmek sayısı varsa o ilmek sayısı kadar zincir örüyoruz. Sonrasında arka sırt ortasına bağlıyoruz. Gene sık iğnelerle diğer uca kadar örüyoruz. Sonra bu sık iğnelerin ve ördüğümüz zincirin üzerine nasıl ördüysek birini, diğerini de aynı şekilde örüyoruz. Yani hemen o sık iğnelerin üzerine kafesleri örerek diğer parçanın sırasına başlıyoruz. Hiç bu şekilde dikmeye gerek kalmıyor o şekilde örünce. Ama ben gene de bu şekilde örmeyi daha kolay buldum ve o yüzden de böyle ördüm. Diğer tarafı diktiğim gibi şimdi bu tarafı da dikiyorum. Gayet basit. Arka tarafından şöyle biraz iplik yürütelim. Bir tane de sıkılaştıralım. Görünen parçayı da içinden yürüteceğim. İlk şurada gördüğümüz şu dikişlerin ilkine ilmeği geçiriyorum. Sonrasında gene diğer parçanın ilk ilmeğinden bir kere daha bir sıkılaştıralım. Şimdi şu gördüğümüz ilmeklerden ama sırayla örüyoruz. Her ilmeğe batarak hiç sıkmıyoruz. Gayet gevşek bırakıyoruz. Şöyle göstereyim. Burada her ilmek karşılığında olması gerekiyor. Tam birbirine bakacak şekilde olacak her iki tarafta.
O yüzden her bir ilmeğe atlamadan batarak dikiyoruz. Her diktiğimiz ilmekler birbirinin tam karşısında olan ilmekler olacak. Yoksa model kayar. Buna dikkat etmezsek görüntü kötü olur. Bir de sökmek zorunda kalırsınız. Hiç uğraşmayın. O yüzden biraz daha dikkatli davranarak tam denk geliyor mu? Zaten her ilmeğe batarak dikerseniz zaten denk gelecek. Önemli olan atlamamak ya da bir yere 2 kere batmak. Şöyle şu trabzanlar, sık iğneler tam birbirine bakacak şekilde güzelce bu ilmeklerle 1, 2, 3, üçüncü deseni hemen şu üzerinden dikiyoruz. Burada bırakıyoruz. Evet, 2 parçayı ön ortadan ve arka ortadan birleştirdim. Güzel, temiz dikiş oldu. Örgüyü nasıl bol bol ipi hiç sıkmadan ördüysek aynı şekilde dikişi de gevşek örüyoruz. Hiç ipi sıktırmadan rahat bırakarak, gevşek bırakarak örüyoruz. Yoksa dikiş yerlerinden örgü toplanır, güzel olmaz. Kol biterken uzun bir ip bıraktım dikişi için. Şimdi kolun iç kısmından şöyle koltuk altı ve bluzun diğer ucundan şöyle bir dikiş yapacağız ve bunları birbirine güzel bir şekilde birleştireceğiz. Önce örgüyü çevirdim tersini. Zaten tersi olduğu hemen buradan belli oluyor. İç kısımda kaldı düz tarafı. Bluzun ters yüzünü çevirdim. İlk ilmeğe şimdi buradan belli olacak zaten. Şu örgünün başladığı yerler koltuk altı. Yani örgünün bedenin örgüsü şurası, şuraya kadar. Şuradan sonrası da kolun örgüsü. Dikkat edeceğiz örerken. İlmekleri hizalı mı örüyoruz? Atlayarak mı ya da bir ilme 2 kere mi batarak dikiyoruz? Ona dikkat edelim. Tam denk gelsin dikişimizde. Bir dikiş daha sıkılaştıralım. Sonrasında tek kat üzerinden dikeceğiz. Bir tane. En yakın örgüye en yakın ilmekleri birbirine birleştireceğiz. İnce bir dikiş olmasını istiyoruz çünkü. Şöyle tek kat. Daha derin batarsak kaba bir dikiş oluşur. Hoş durmaz. Rahatsız da edebilir. Şöyle birbirine en yakın ilmekleri ve karşılıklı. Biraz diktikten sonra hep kontrol edelim. Şöyle bakalım. Kontrol ederek güzel bir dikiş olmasını sağlayalım. Bu şekilde dediğim gibi kol ve bedeni örerek diğer uca kadar dikiyorum. Evet, dikiş işi de bitti. Ortaya çok güzel, çok zarif bir tunik çıktı. Yani biraz uzun ördüğüm için tunik diyorum. Daha da kısa örebilirsiniz. Daha da uzun örebilirsiniz. Hatta elbise bile yapabilirsiniz deniz için. Gerçekten çok güzel olur. Buna da müsait bir model. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıkla kalın. Başka daha güzel ürünlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.